Bir sabah uyanıyorsun, evinin penceresinden bakıyorsun ve bir dozer kasabanın altına üstüne getiriyor. Tüm emniyet güçleri peşinden koşturuyor. Silahlar ateşleniyor, önüne setler çekiliyor. Ama tüm müdahaleler onu durduramıyor. Mermiler çeliğe çarpıp yere düşüyor. Önüne konulan setleri ezip geçiyor. Sanki içindeki kişi bu an için uzun zamandır bekliyormuş gibi ilerlemeye devam ediyor. O gün küçük bir Amerikan kasabasında tek bir adam aylarca atölyesinde gizlice yaptığı zırhlı bir dozer ile sokaklara çıktı. Hedefleri belliydi, rotası belliydi ve geri dönüş diye bir şey artık yoktu. Sadece 2 saat içinde kasabayı harabeye çevirdi ve milyonlarca dolar zarara sebep oldu. Tabii kendince haklı sebepleri vardı. Çünkü bu anlık bir öfkeyle yapılan bir şey değildi. Bu uzun süre boyunca büyüyen bir öfkenin, sessizce hazırlanmış bir planın ve kaybedecek hiçbir şeyi olmadığını düşünen bir adamın hikayesiydi. Onun adı Marvin Heemeyer'di ve 4 Haziran 2004'te tarihe Killdozer olarak geçecek olayı başlattı. Ama bu hikaye o gün başlamadı. Her şey yıllar önce küçük bir egzoz dükkanına başladı. Gerçek Arşiv'e hoş geldiniz. Marvin John Heemeyer. Doğduğu yer Güney Dakota. Hayatı boyunca el işçiliği yapan biri oldu. Kaynak işçiliği, araç tamiri, metal işçilikleri. Askerlik geçmişi var. Disiplin, kendi ayakları üzerinde durma fikri, ben kimseye muhtaç olmam tavrı onun karakterinde hep vardı. 90'ların sonunda Colorado'da dağların arasında küçük Granby kasabası. Öyle New York değil. En ufak söylentiler hızla yayılır, herkes birbirini tanır. Marvin buraya geldiğinde kasaba onu çalışkan, sert ama işini bilen biri olarak tanıdı. Bir süre sonra kendi işini kurdu. Muffler Egzoz. Adında Marvin's Muffler gibi kasabalıların diline yerleşen bir yer. Başlangıçta her şey 10 numara ilerliyordu. İşleri gayet yolunda. Sadık müşteri kitlesi vardı. Bu kasabada bazı aileler ve bazı şirketler belediye içindeki ilişkilerle oldukça güçlüydü. Ve Marvin'in gözünde bu güç, adaletten çok kimin kimi tanıdığı üzerine kuruluydu. Burada ilk kırılma şuydu. Marvin'in dükkanının bulunduğu arazi, beton eğik çizgi çakıl işleri yapan bir şirketin hedef alanına girdi. Granby dışarıdan bakıldığında sakin ve huzurlu bir hayat süren kasaba gibi görünür. Ama kasabanın gerçek ekonomisi turizmden değil, beton, inşaat ve arazi. Kısacası sanayileşmiş bir kasaba ve geliri de bu tür işlerinden dönüyordu. Kasabada beton işi yapan ailelerden biri Dochef ailesi ve onların şirketi Mountain Park Concrete, olaylarda adını sık duyacağınız şirket. Marvin'in dükkanı da bu beton işletmesinin yakınında stratejik sayılabilecek bir konumdaydı. Bir gün Marvin'e bir teklif yaptılar. Biz bu araziyi almak istiyoruz. Marvin için bu teklifin hiçbir değeri yoktu. O dükkan onun ben buradayım dediği yerdi. Ve Marvin'in karakterinde bir şey vardı. Biri üzerine geldiğini hissetti mi, geri vites yapmak yerine tam gaz ve sert bir karşılık veriyordu. Burada yıllarca konuşulan dedikodular oldu. Satış pazarlığı. Kimine göre Marvin çok yüksek para istedi. Kimine göre şirket bizim isteyip de alamayacağımız bir şey yoktur diye bastırdı. Kimine göre belediye süreçte beton şirketine daha çok alan açtı. Bir kasabada böyle bir kaos baş gösterdiğinde artık mesele arsa olmaktan çıkar. Gurur ve inatlaşma meselesine döner. Bizim Marvin'de de bundan bol bol vardı. Ve tam o noktada olayın ikinci ve çok kritik adımı devreye girdi. Marvin'in dükkanı müşteri alan bir işti. Arabalar, kamyonlar, tırlar, egzoz tamiri için aktif olarak trafik çeken bir iş yeriydi. Bir işin can damarı giriş çıkıştır. Ve yoğun olduğu zamanlarda gelen araçların park sorunu olmaması lazımdı. Beton tesisi büyüyüp çevredeki planlar değişmeye başladıkça Marvin'in iş yerinde araç giriş çıkışlarında sorunlar yaşanmaya başladı. Marvin de şikayette bulunmaya başladı. Benim dükkanımın erişimini kesiyorlar. Bana müşteri yolu bırakmıyorlar. Beni köşeye sıkıştırıyorlar. Belediye tarafı ise genelde şunu söyler. Kurallar var, imar var, izin süreçleri var. Herkes bunlara uymak zorunda. Marvin için bu cevap normal değildi. Ona göre cevap şuydu. Biz böyle karar verdik, sen de uyacaksın.
Kasabada böyle çatışmalar devam ederken bir de üçüncü bir mesele çıktı. Kanalizasyon bağlantısı. Marvin'in dükkanının kanalizasyon bağlantısı yoktu. Belediye bunun için ondan yüklü miktar para istedi. Marvin bunun kendi sorumluluğu olmadığını, belediyenin sorumluluğunda olduğunu söyleyerek reddetti. Kendisi de zaten bir çözüm bulmuştu. Boş yakıt tankerini kanalizasyon atıklarını biriktirmek için kullandı. Belediye bu durumu öğrendiğinde yasa dışı olduğunu iddia ederek Marvin'e $2500 ceza kesmişti. Şimdi sahneyi gözünüzde canlandırın. Marvin dükkanında tek başına. Kaynak makinesi sesi, metal kokusu, duvarlarda aletler, masada faturalar, evraklar, belediyeden gelen cezalar, baskılar, doçefler ile yaptığı işbirliği Marvin'i bezdirmeye çalışıyorlardı. Marvin'in iç sesi şunları söylüyordu. Beni burada yaşatmayacaklar. Bunu söylediğin an artık kavga iş değil, varoluş oluyor. Bu hikayeyi doğru anlamak için şu gerçeği kaçırmamak lazım. Marvin sadece öfkeli değildi. Marvin zamanla öfkesini anlamlandırmaya başladı. Ve bu anlamlandırma tehlikelidir. Bazı insanlar bir haksızlık yaşayınca şöyle der. Başka çarem yok, olanı kabullenmeliyim. Bazıları şöyle der. Kaybedecek bir şeyim yok, sonuna kadar mücadele edeceğim. Ama daha tehlikeli olan üçüncü tip şudur. Bu bana yapılıyorsa bunun arkasında bir kader var. Bir işaret var. Ben seçildim. Ben haklıyım. Tanrı benim yanımda. Marvin'in sonradan ortaya çıkan kayıtlarında ve notlarında bu mücadelenin izleri görülür. Kendi kafasında bir haklılık mahkemesi kurmuştu. Ve o mahkemede hakim de oydu, savcı da oydu. Böyle bir psikoloji, karşı taraftan gelen en küçük hamleyi bile büyük komplo gibi aldılar. Ve sonunda kişi şunu düşünmeye başlar. Madem sistem adalet üretmiyor, adaleti ben üreteceğim. İşte bu cümle bir kasabayı felakete sürükleyen hikayenin kapısını açtı. Bu yaşanmışlıkta çok önemli bir detay var. Marvin'in planı bir anlık öfke patlaması değildi. Bu aylarca, hatta yaklaşık 1,5 yıl süren bir hazırlıktı. İnsanlar genelde şunu sanır. Bir gün kafası attı, dozer aldı çıktı. Hayır, Marvin'in yaptığı şey neredeyse bir mühendislik projesi gibi ilerledi. Marvin bu dozeri almak için arazisinin büyük kısmını doçeflere $400.000 sattı. Sadece atölyesinin bulunduğu kısmı kendi çalışma alanı olarak bıraktı. Artık hedefini gerçekleştirmek için bolca parası ve vakti vardı. Doçeflerden aldığı parayla kendisine bir Komatsu D355A model dozer satın aldı. Bu küçük bir iş makinesi değil, büyük, ağır, endüstriyel bir canavar. Ve Marvin bunun üzerine bir fikir inşa etti. Kabin tamamen kapalı olacak. Dışarıdan kimse içine müdahale edemeyecek. Kurşun geçirmeyecek, delinemeyecek, durdurulamayacak. Kameralarla dışarıyı görecek. İçeriden sürüp yönetecek. Ve hedeflerini tek tek imha edecek. Bunu hayal etmek başka, yapmak başka. Marvin'in ustalığı da burada devreye girdi. Metal işçiliği, kaynak, mekanik. Sanki yıllardır böyle bir proje için birikmiş bir hayali varmış gibi. Kendi atölyesinde en ince detayına kadar zırhlı kabin yükselmeye başladı. Çelik levhalar, araya beton dolgu, üstüne tekrar çelik. Dışarıdan bakınca bir maket gibi duran kabin aslında bir zırh kalkanıydı. En kritik detaylardan biri de şuydu. Marvin içeri girdikten sonra bu kabin dışarıdan açılmayacak şekilde kaynaklıydı. Yani bir SWAT ekibi gelip kapıyı açın diyemezdi. Çünkü kapı diye bir şey yoktu. Peki içeriden dışarıyı nasıl görecekti? İşte işin sinematik kısmı. Kabin de ufak pencereler açtı ve her pencereye bir kamera yerleştirdi. Bu kameraların görüntüsü içerideki monitörlere gidiyordu. Kameraların önünde de kurşun geçirmez camlar vardı. Kurşuna dayanıklı, kırılması zor bir yapı. Yani Marvin etrafı camlardan değil, ekrandan izliyordu. Kasabanın yollarında bir dozer ilerliyor. Ama sürücüsü dışarıyı adeta GTA oynar gibi monitörden gözlemliyor. Ve Marvin sadece zırh yapmadı. Ayrıca dozerin içine ağır makineli silahlar yerleştirdi. Kabinin belirli noktalardan dışarı ateş edebileceği düzenekler. Bu noktada şunu net söyleyelim. O gün kasabada kimsenin ölmemesi büyük şanstı. Çünkü olay sadece bina yıkma değildi. Silahlı çatışma riski gerçekti. Ama Marvin'in hedefi belliydi. Ona cephe alan kişilerin veya firmaların mülklerine maddi zarar vermek.
Olaydan sonra yapılan incelemelerde Marvin'in çok daha geniş bir öfke listesi olduğu ortaya çıktı. Sadece bir bina ya da 2 isim değil. Zihninde yüzlerce kişilik bir intikam listesi vardı. Kasabada onu mahkemede karşısına alanlar, belediyede karar verenler, beton şirketiyle bağlantılı gördükleri, basında ona haksızlık yaptığını düşündükleri. Yani kısacası ona karşı olan kim varsa büyükten küçüğe listede ismi vardı. Bu hedef haritası olayın psikolojik boyutunu büyütüyor. Çünkü burada bir adamın öfkesi somut sorunlardan kopup düşman evreni yaratıyor. Ve o evren genişledikçe insanın kendini durdurması zorlaşıyor. Artık tek bir cümle kalıyor. Hepsine göstereceğim. O gün Granby'de sabah diğer günlerden farklı değildi. İnsanlar işine gidiyor, dükkanlar açılıyor, çocuklar okuluna gidiyor. Kasaba sıradan bir dağ kasabası gibi günlük rutinler. Ama öğleden sonra Marvin'in atölyesinde başka bir sahne vardı. Hayal et, zırhlı makine artık tamam. Kameralar hazır. Motorlar çalışır durumda. Marvin içerideki son hazırlıkları yapıyor. İçerisine bir hafta yetecek erzak stokladı. Ve 18 aylık yapım sürecinin sonuna gelmişti artık. Kendi kendine konuşur gibi. Bitti. Artık geri dönüş yok. Sonra o an geliyor. Marvin içeri giriyor. Kapak kapanıyor. Dışarıdan müdahale imkansız hale geliyor. Ve dozer atölyenin duvarını kırarak dışarı çıkıyor. O an Granby'nin tarihindeki en tuhaf telefon konuşmaları başlıyor. Bir çalışan, bir vatandaş, biri polisi arıyor. Alo, burada bir dozer var. Nasıl dozer? Büyük dozer, zırhlı gibi, binayı yıkıyor. Polis ilk başta bunu pek ciddi problem gibi algılamıyor. Çünkü böyle bir şey film sahnesi gibi. Ama birkaç dakika sonra herkes anlıyor. Bu gerçek. Marvin'in ilk rotası, yıllardır kafasında kurduğu, onu bu duruma sürükleyen baş düşmanın merkeziydi. Dozer doğrudan Doçefler'in beton tesisine yöneldi. Orada çalışanlar önce şok yaşadı, sonra panik. Bir dozerin üstüne doğru geldiğini düşün. Kaçarsın. Ama bir yandan da durur herhalde dersin. Ama Marvin tam gaz sürdü. Tesisin duvarları, ekipmanları, ofisleri birer birer ezilmeye başladı. Bazı çalışanlar iş makineleriyle engellemeye çalıştı ama Marvin iş makinelerini bile oyuncak gibi kıyıya attı. Zırhlı dozer ağırdı ve kararlıydı. İşte burada Marvin'in 18 aylık planının ne kadar ince hesapladığı anlaşılır. Bu rastgele sürüş değildi. Bu bilinçli bir yıkım rotasıydı. Polis olay yerine geldiğinde ilk silah sesleri duyulmaya başladı. Kurşunlar zırha çarpıyor ama dozere zerre zarar vermiyor. Polisler bir şey fark ediyor. Bu dozerin içindeki adam içeriden dışarıyı görüyor ve karşı ateş açabilir. Yani yaklaşmak tehlikeli olabilir. Kasabada anonslar yükseliyor. Evden çıkmayın, bölgeden uzaklaşın, merkeze yaklaşmayın. Ve Marvin rotasını kasabanın içine kırıyor. Marvin'in hedefleri arasında sırada belediye binası da vardı. Çünkü onun gözünde mesele bir kişisel değil, sistemsel bir kavgaydı. Sistemin sembollerini yıkmak istiyordu. Belediye binasına doğru ilerlediğinde belediye çalışanları tahliye edilmeye çalışıldı. Camlar titriyor, duvarlar sarsılıyor, sirenler çığlık gibi. Bir belediye çalışanları bağırıyor. Herkes dışarı, şimdi, evrakları boş verin, çıkın. Ama bilgisayarı bırak, koş. Ve sonra dozer duvarı son gücüyle yerle bir ediyor. Metal betonla buluşuyor. Bina sanki bir karton gibi parçalanıyor. Bu sahne Granby'de yaşayanların aklına kazındı. Çünkü insanlar yıkımın sesini hiç unutmaz. Özellikle de o yıkım bir iş makinesiyle ve kasıtlı yapılıyorsa. Marvin bazı noktalarda özellikle doğal gaz hatları, yakıt depoları gibi maddi zarar vereceği yerlere yöneldi. Bu da potansiyel felaketin büyüklüğünü gösteriyor. O gün daha büyük bir patlama yaşanmaması sadece planın değil şansın da payıydı. Bu soru çok sorulur. Koca Amerika polisi bir dozeri nasıl durduramadı? Çünkü böyle olaylara karşı kasabadaki polis ekiplerinin gücü yetersiz kalıyordu. Araç zırhlı ve ağırdı. Sürücüye ulaşmak imkansızdı. Cam yoktu. Dışarıdan nişan alıp sürücüyü vurmak mümkün değildi. Patlayıcı denemeleri riskliydi. Çevredeki insanlar vardı. Gaz hatları vardı. Dozerin ağırlığı ve zırhı standart müdahaleleri boşa çıkarıyordu.
Bazı anlarda polis araçları dozerin önüne kırıyor ama dozer onları da itiyor. Sanki bir oyuncak gibi. Granby'de o an polisin kontrol ettiği bir kaos değil, Marvin'in kontrol ettiği bir yıkım operasyonu vardı. Marvin'in rota seçimleri rastgele değildi. O gün zarar gören binaların çoğu, Marvin'in zihnindeki "beni bu duruma siz getirdiniz" dediği sistemin parçalarıydı. Belediye ile ilişkili yapılar, kendisine karşı karar verdiğini düşündüğü kurumlar, bazı yerel işletmeler, bazı kişilerin evleri, özellikle kasabada etkili diye düşündüğü isimler. Fakat burada önemli bir detay var. Granby'de kimse zarar görmedi. Bu, olayın zararsız olduğu anlamına gelmiyor elbette. Ama Marvin'in ana hedefi bina ve yapı yıkmaya odaklıydı. Yine de içeriden ateş açtığı anlar vardı ve bu, olayın sadece mülke zarar çizgisini aşabilecek bir risk taşıdığını gösterir. Bu tür olayların geneli polis ve askerin müdahalesiyle biter. Ama Killdozer olayı böyle bitmedi. Marvin'in dozeri yıkım sırasında bir noktada enkazın içine gömüldü. Zemin çöktü, ağırlık dengeyi bozdu, paletler boşlukta kaldı ve çıkamadı. Polisler Killdozer'in etrafını çembere aldı. Yaklaşmaya çalıştılar ama hala risk vardı. Kabin açılmıyordu. İçeriden ateş edilebilirdi. Patlayıcı olabilir miydi? Kimse bilmiyordu. Ve o an içeriden tek bir ateş sesi geldi. Bir süre sonra anlaşıldı. Marvin içeride kendi hayatına son vermişti. İronik olan şu, kasabayı 2 saat boyunca altına üstüne getiren o durdurulamaz güç, dışarıdan bir müdahale tarafından değil, en sonunda makinenin sıkışması ve sürücünün kendi kararıyla durdu. Granby için bu olay sadece yıkılan binalar değildi. Bu bir travmaydı. Düşünsene, kasabanın merkezinden dev gibi bir dozer geçiyor. İnsanlar kaçışıyor, işletmeler yıkılıyor. Herkesin yarın da burada olacak sandığı yerler 1 saat içinde yok oluyor. Maddi zarar milyonlarla ölçüldü. Ama asıl zarar kasabanın zihnindeydi. İnsanların güven hissi kayboldu. Tek bir adam bu kadar hazırlık ve plan yapıp bu kadar zarar verebildiyse kim bilir başka neler yapılabilir korkusu geldi. Ve tabii olay sonrası internette başlayan ikinci bir tartışma doğdu. Bazıları Marvin'i tek başına sisteme kafa tutan adam diye romantize etti. Bazıları bu adam tehlikeli bir saldırgandı dedi. Granby kasabasında o gün sadece binalar yıkılmadı. Bir adamın yıllarca baskılarla bezdirme politikaları ile büyüyen nefreti, tüm ülkenin gözü önünde geri dönüşü olmayan olaylara dönüştü. Marvin Heemeyer'in hikayesi hala tek bir soruyu düşündürüyor. Bir insanı bu noktaya getiren şey gerçekten neydi? Sence Marvin Heemeyer adalet arayışında haklı mıydı? Yoksa tüm bu olanlar haddinden fazla tepki verdi? Düşüncenizi yorumlara yazmayı unutmayın. Hepsini tek tek okuyor ve cevaplıyorum. Gerçek Arşiv'den bugünlük bu kadar. Eğer bu hikaye seni de etkilediyse, Gerçek Arşiv'de daha anlatılacak yüzlerce gerçek var. Kanala abone olarak bize katılabilir, videoyu beğenerek daha fazla kişiye ulaşmamıza destek olabilir ve düşüncelerini yorumlarda paylaşabilirsin. Destekleriniz benim için çok değerli. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.